Aslında Pentagon'un ifşa ettiği UFO'lar uzaylılar değil. Sen de kimsin be? Ne işin var benim salonumda? O benim maskem. Sen bensin. Bir sus be. Nasıl Seninle ya? uğraşamam. Zaten vaktim Ne kısıtlı. yapın? Bugün sokakta neden zaman yolcuları yok? Biliyor musun? Çünkü biz zaman yolcuları her geçmişten sızdığımızda sistem bizi tarıyor ve bizi engelliyor. Pentagon'un uzaylı dediği, UFO dediği şeyler aslında bu sistemin bir parçası. Şu anda 2026 yılında ifşa olmasının bir nedeni var. Ben Zod. Bu akıl hastanesine hoş geldin. Bu zaman yolcuları neden yok? Hadi anlayalım bakalım. Şaka. Gelecekten falan gelmedim. İnternette her gün önünüze düşen o tipleri görünce insan bir an durup düşünüyor. Ben 2050'den geldim. Haftaya kıyamet kopacak diyen o insanlar. Acaba ulan gerçek mi diyor bu diyorsunuz. Fakat madem gelecekten geliyorsun, elinde geleceğin teknolojisi, dünyayı tümden geliştirme imkanların var. Neden hiçbir şey yapan birini göremiyoruz? Nerede bu zaman yolcuları? Saklanıyorlar mı? Gizliden gizliye dünyayı mı yönetiyorlar? Aslında bu gelecekten gelme taktiğini internette ilk kullanan ben değilim. İnternet tarihinin en büyük efsanesi John Titor olayını hemen açıp bakın. Şu tarihte iç savaş çıkacak, şu teknoloji gelecek, bilmem ne dedi ve üstüne bize zaman makinesi şablonlarını paylaştı. Daha dediğini bitiremeden ortadan kayboldu. Hepimiz heyecanlandık. Dedik ulan dedik, üf dedik, neler yapacağız dedik, üf dedik, üf. Ama olayın araştırmasını yaptığımızda Florida'da bir avukat ve bilgisayar mühendisi kardeşinin odasında yazdığı bir bilim kurgu senaryosu çıktı. O internette her şeye inanan insancıklar bu olayı evrenin sırrı sandı. İşte bence işin asıl noktası tam olarak bu. Etrafta o kadar çok sahte zaman yolcusu var ki gerçek bir zaman yolcusu olduğunda kimse dönüp bakmıyor bile. Bu sahtelerin arasına gizleyerek bizi kandırıyor olabilir mi? Çünkü internet efsanelerinin ötesinde bilim dünyasının onayladığı tam 50 yıldır tek bir detayını bile açıklayamadığımız çok garip olaylar var. Mesela National Airlines'ın 727 sefer sayılı uçuşu. Yıl 1970. Miami'deyiz. Uçak inişe doğru ilerlerken radarlardan aniden yok oldu. Tam 10 dakika boyunca koskoca yolcu uçağından ne bir sinyal ne bir iz. Hiçbir şey alınamadı. Havada patladığını sandılar. Ama uçak tam 10 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı yerde tekrar belirdi. Ve pistte de sorunsuz indi. Asıl akıl almaz nokta ne biliyor musun? Uçak durduğunda içindeki tüm yolcuların saatleri uçağın ana panelinde olan saat de dahil olmak üzere tam 10 dakika geri kalmıştı. O uçak için zaman 10 dakika boyunca akmadı. Havacılık tarihi hala bu dosyayı açıklayamıyor. Fakat benim bir teorim var. Öncelikle küçük bir hatırlatma geçeceğim. Önceki videolarda anlattığım o CERN'deki abiler ablalar var ya, atomları çarpıştırıp evrenin zaman çizgisinde delikler açıyorlar. Gelecekteki bu zıpırlar da bu deliklerden geri sızmaya çalışıyor. Fakat her sızmaya çalıştıklarında yakalanıyorlar. Peki bu yakalayanlar kim? Hani şu Pentagon'un canlı canlı kaydedip adını UFO koyduğu nesneler var ya, onlar uzaylı yaratıklar falan değil. Onlar bence bu evrenin antivirüs botları. Gökyüzünde aniden beliren, fizik kurallarını hiçe sayıp yok olan o varlıklar. Zaman çizgisinin deliklerini kıran o zıpırları yakalamaya gelen sistem botları. Gelecekten kaçak bir zaman yolcusu sızdığında UFO dediğimiz o botlar tepesine cuk diye çöküyor. Adamı sistemden komple siliyorlar diyemem. Çünkü silmek koca bir karmaşa yaratır. Onun yerine o kaçak yolcuyu senin algıladığın frekanstan siliyorlar. Biz hala gökyüzüne bakıp uzaylı mı geliyor diye bekleyelim. Onlar zaten oradaydı. Bu bilgiyi aklımızda tutalım. Bak şimdi daha garip bir olaya bağlayacağım. Şimdi internette başka bir akım da var biliyorsunuz. Kafasının üstüne tütsü dikmiş, üçüncü gözümü açtım, üst boyutlardan kozmik enerji indiriyorum diyen spiritüel insancıklar. Bir de onların tam karşısında durup gözümle görmediğim şeye inanmam kardeşim. Koskoca evren sadece gördüklerinden ibaret sanan materyalist insancıklar. Bence iki tarafta aynı büyük resmi kaçırıyor. Bizler aslında sadece etraftaki o görünmeyen boyutları algılayamayan varlıklar olabilir miyiz? Bilim dünyasının fizikteki büyük başları buna ne diyor biliyor musun? Sicim teorisi. Evrenin en temel yapı taşları atomlar değil. Küçücük farklı frekanslarda minik enerji sicimleri olduklarını söylüyorlar.
Sicim dediğimiz şey belli bir formu olmayan o frekansta titreşimine göre şekil alan en küçük yapı taşları olarak geçer. Bu teorinin matematiksel olarak çalışabilmesi için evrenin 3 ya da bizim bildiğimiz boyutlar kadar değil, tam tamına 11 boyuttan oluşması gerekiyor. 11 boyut. Bizim bildiğimiz boyut zaten zorlasak 3 oluyor. Ama biz insanlık olarak bunu illa canlı canlı görmemiz lazım diyoruz. Hadi gelin kafamızı kurcalayan o parçaları beraber birleştirelim. Diyelim ki şu anda 2 boyutlu bir çöp adamsın. Sadece ileri sağa sola gidebiliyorsun. Yukarı kavramı senin dünyanda yok. Ben yukarıdan gelip küçük bir parçayı sana değdiriyorum ve anında yukarı geri çekiyorum. Sen 2 boyutlu gözlerin olduğu için yukarıyı göremiyorsun. O cisim senin için ışık hızında yok oluyor. Ya o cisimler ya tam burnumuzun dibinde 5. veya 6. boyutta duruyorlarsa. Biz gözlerimiz yetmediği için onları göremiyoruzdur. Şimdi diyeceksin ki bu kadar teknolojileri var. Ya bizim radarlarımıza mı yakalanıyorlar? Biz sadece onların orada olabildiklerini görüyoruz. Onların ne olduklarını hala algılayamıyoruz. Bilim dünyası da artık bu anormalileri kabul etmek zorunda. Formüller tıkandı. Duvara çarptık. Astrofizikçiler evrenin kütlesini hesapladığında koskoca galaksiler hepsi evrenin sadece ve sadece %5'ini oluşturuyor. Şaka gibi değil mi? Evren dedikleri o devasa yapının sadece %5'ini görebiliyoruz. Geriye kalan %95'i nerede? Ama evrenin dağılıp gitmesini engelleyen bir kütle orada var. Gelin bu parçayı da resme ekleyelim. Göremediğimiz o %95'lik dediği kısım bizim algılayamadığımız üst boyutların ta kendisi ise. Eğer öyleyse 1970'te Miami'ye giden o uçakta bir sızıntı yarattılar. Yani üst boyutlardan birine kaydılar. Bu bizim uzaylı ziyareti, doğaüstü gizem dediğimiz her şey belki de o evrenin göremediğimiz %95'lik kısmıyla alakalıdır. Bizim algılarımız o kadar kısıtlı ki bütün resmi göremiyoruz. Sadece matematiğe yani evrenin diline mecburuz ve biz bu dili yeteri kadar bilmiyoruz. Biliyorum. Etrafınızdakilere bunları anlattığınızda size deli gözüyle bakıyorlar. Bence asıl delilik o körlüktür. Ben Zod. Benim akıllı hastaneme hoş geldin. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Dikkat et kendine yoldaş. Görüşmek üzere. Şimdi bilmeyenler bu tarafa kalamayacak. Çünkü geleneksel boş ver dansları başlatmıştık. Çünkü eğer böyle şeyler yapmasak eninde sonunda delireceğiz. Hadi başlayalım. Geldim. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came. Sen yoksan bu yolculuk çok yalnız olur. Bye bye. Can't